Halk arasında Midas tatlı olarak geçen yer aslında Friklerin ana tanrıçısı olan Matar için kurban verilen sunak olduğunu biliyor muydun? Herkese merhaba, ben Mümine Kara. Bugün tarihte bir yolculuğa çıkacağız. Arada Osmanlı dönemine geçiş yapabiliriz. Şimdiden uyarayım. Sonra bana demeyin Frik ya da değil miydik, bu Himmet Baba nereden çıktı? Karşınızda Doğanlı Kalesi ve Develi Boynu Kalesi var. Google resimlerine baktığınızda kafanız karışıyor. Normal, benim de kafam karıştı. Şimdi size bir ipucu vereceğim. Deve boynuna benzeyen Develi Boynu Kalesi, Doğanlı Kalesi de tahmin ettiğiniz üzere Doğan kafasına benzeyecek. Bu kaleler dip dibeler. Açıkçası görsel açıdan baktığımızda burada yaşamak nasıl bir hissi düşüncesi zihnimizde peyda oluyor. Çünkü burası aynı zamanda yerleşim alanı ve bir kayaya oturtulduğu için bu yeri bütün Frik Vadisi'nde tepeden görebiliyorsunuz. Kalenin içine girdiğinizde o pencerelerden şu anki günümüzde çoğumuzun sahip olmadığı o muhteşem manzarayla karşılaşıyorsunuz. Ama kaleye çıkarken dikkat edin ve şunu sorun kendinize. Ben güneşli havada çıkıyorum, harika, hoş. Ama yağmur yağdığı zamanlar bu insanlar buraya nasıl korkmadan çıkabiliyorlardı ki? Nasıl inşa ettiklerine takılmayın. Sadece bizden farklı yöntem kullanarak inşa etmişler. Dağın tepesine çıkıp oymuşlar karıncalar gibi. Unutmadan bazı insanlar buraya gelmek ister ama yerinin neresi olduğunu bilmezse diye belirteyim. Burası Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde bulunan Çukurca köyünün yakınlarında bulunmakta. Bu iki kalenin 2700 yıllık bir geçmişi var. Dağı yukarıdan aşağı doğru 7 kat olacak şekilde oymuşlar. Ama inşaatın tamamı Friklere ait değil. Frikler sadece temeli atmışlar. Friklerden sonra gelen Romalılar ve Bizanslılar da üzerine ek güncelleme yapmışlar. Şimdi en can alıcı noktasına geliyorum. Kalelerin içinde mezar odaları mevcut. En can alıcı noktası bu. Gözetleme yerleri, depo alanları, sarnıçlarda bulunmaktaymış. Demek istediğim, o dönemde insanlar ölüleriyle birlikte yaşıyorlarmış. Günümüzde ise mezarlık hemen evinin karşısında olunca içimiz bir ürperir. Geçmişten günümüze gelen noktayı görebiliyor musunuz? Artık ölülerimizle yaşayamıyoruz ve onları evlerimizden uzaklara gömüyoruz. Konumuza dönecek olursak kalelerin içerisinde merdivenlerin olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla odalar da bu şekilde birbirlerine bağlanıyor. Kalelerin içinde Bizans döneminden kalma da şapeller var. Ama bitmedi. Hani bu kalelere çıkmak zor ya. Onu da Frikler düşünmüşler, yeraltı geçitleri yapmışlar ve aslında mantıklı. Çünkü hani kalelerden birine çıktığınızda çok net anlayacaksınız. Bu alt geçitlerle işlerini kolaylaştırmışlar. Peki bu kaleler ne işe yarıyor? Her iki kalede farklı bir amaca hizmet etmekte. Doğanlı Kalesi daha çok barınma amacıyla kullanılıyor. Develi Boynu ise gözetleme ve savunma ağırlıklı kullanılıyor. Zaten kaleye çıkıp pencereden baktığınızda niye açıklıyorum ki? Zaten manzaranın muhteşemliğini görüyorsunuz. Bu arada Doğanlı Kalesi kaya mezarlığı olarak da kullanılmış. Gelelim Gerdekkaya mezar anıtına. Ama merak etmeyin, halk arasında burası Kızlar Manastırı olarak da geçiyor. Halk arasında bilinen bir efsaneye göre de bir soylunun kızları varmış. Kızlar babalarına yalvarıyorlar. Biz ömrümüzü dine adamak istiyoruz diye. Adam da kızlarını kırmıyor tabi. Ve bu tapınak görünümlü yapıyı inşa ettiriyor. Kızlar da ömürlerini dine adıyorlar ve burada vefat ediyorlar. Açıkçası ben burayı uzaktan gördüm ve uzaktan bile çok görkemli bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. İçerisine girip bakma fırsatım yoktu. Ama uzaktan bile yapının dor düzeninde inşa edildiğini ve ön cephesinde üçgen bir alanlık, altında da 2 sütun bulunduğunu görüyorsunuz. Bu görünüm ona tapınak görünümü vermiş. Araştırdığım kaynaklara göre
Gerdak kayanın içerisine girdikten sonra holün arkasına iki farklı kapıdan girilen iki mezar odası bulundu ve odaların içinde de ölülerin yattığı lahitlerin olduğu söyleniyor. Lahit de yani bir tür taş tabut. Peki lahitin Yunanca sarkofagos denildiğini ve bu kelimenin anlamının et yiyen taş olduğunu biliyor muydunuz? Artık öğrendim. Temelleri ise Helenistik dönemde atılmış, ayrıca Roma ve Bizans döneminde de kullanılmış. Hatta Bizansların kullandığına dair kanıtları da şu: Gorgos ve Zotikos isimlerinin geçmesi. Sizi uyarmıştım. Kendinizi yakın zamanda bulacaksınız diye. Burada birçok yapı var. Solon'un mezarı, Himmet Baba Türbesi, Yarımağa Konağı. Her dönemden birileri gelip buraya bir simgesini bırakıp göçmüş. Tabii ki ilk simgesini bırakanlar da Frikler olmuş. Onun üzerine de Romalılar Friklerin yaptığı yapının üzerine ekleme yapmışlar kabartmalarla. Bizanslılar da kendi eserlerini koyma gereği bulmuş. Bunun üzerine Selçuklular da hem Bizansların yapmış oldukları yapıyı kullanmışlar hem de onun karşısına Himmet Baba Türbesi'ni eklemişler. Böyle zaman bu şekilde zikzaklama olarak akıp gitmiş. Aslanlı Mabedi'ne doğru ilerlerken yol üzerinde Himmet Baba'nın türbesi bize el sallıyor. Biz de ayıp olmasın diye oraya uğruyoruz. Kümbet kayalıkların üzerinde duruyor. Yapının mimarisindense 13. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. Dıştan sekizgen gövdeli, içeriden daire şeklinde, gövdesi kesme taşlardan örülmüş, üzeri ise piramidal külah ile örtülmüş. Ama yetmiş, onun üzerine bir leylek 7-8 katlı bir yuva yapmış. İçerisinde Himmet Baba'yı görüyorsunuz. Yerdeki halılardan insanların burada hala ibadetlerini yaptıklarına dair bir düşünce geliyor aklımıza. Duamızı ettikten sonra Aslanlı Mabedi'ne sert bir geçiş yapıyoruz. Burası aynı zamanda Solon'un mezarı olarak da anılmakta. Üzerinde aslan kabartmaları mevcut olduğundan tahmin ettiğiniz gibi adı buradan geliyor. Ayrıca kabartmaların bulunması bunun sadece Frikler tarafından kullanılmadığını, Romalıların da kullanmış olduğunu anlamamızı sağlıyor. Solon ismini ise ana odanın kapı lentosundaki yazıtta geçtiği için almış. Nihayet Osmanlı dönemine gelebildik. Himmet Baba Türbesi'nin tam karşısında Yarımağa Konağı var. Konağın yapısı size ilk başta bu da Frik yapısı herhalde dedirtiyor ama hiç alakası yok. Bu konak 19. yüzyıla ait. Söylenenlere göre burası aslında Bizans kalesiymiş. Selçuklular tarafından da kale olarak kullanıldıktan sonra Osmanlı döneminde burası son derece korunaklı ağ yerleşimi haline gelmiş. Yazılıkaya'nın bulunduğu köye geliyoruz. Neyse ki köyün ismi de Yazılıkaya. Burada ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz alanlar mevcut. Karşınızda sizi karşılayan Midas Kalesi ve Yazılıkaya oluyor. Midas Kalesi'nin yakınlarında da kuzeye doğru Kırkgöz Kalesi mevcut. Bu yapılar birbirine oldukça yakın. Evet ama burası yanlış yere gitmeyin diye bildiriyorum. Han ilçesinde bulunuyor. Seyit Gazi'de aramayın Yazılıkaya'yı. Yine temelleri Frikler atmış. Zaten Midas deyince de akla ilk Frikler gelir. Adamın ismini anınca aklıma efsanesi geldi. Eminim eşek kulaklı Midas efsanesini bir yerlerden duymuşsundur. Hatta tiyatrosu da var. Fakat ben efsaneye giriş yapmadan önce her şeyi en başından anlatmak istiyorum. Frikya'da o dönemlerde bir iç karışıklık mevcutmuş. Kahinler Frikya'nın bundan sonraki kralı hakkında kehanetler bulunuyorlarmış. Kehanete göre şehre ilk kim girerse kral o olacakmış. O sırada da Telmassos'tan yola çıkan yoksul bir çiftçi olan Gordias, henüz bir çocuk olan Midas ve eşiyle de birlikte at arabasıyla Frik şehrine doğru yola çıkıyorlar. Ve kehanette olduğu gibi şehre de ilk onlar varıyorlar. Bunun üzerine halk Gordias'ı kral yapıyor. Sonra da oğlu Midas
bu şehrin bir sonraki kralı haline geliyor. Antik yazarlara göre Midas aslında tanrıça Kibele ve Gorgias'ın çocuğuymuş. Frigya'da halk arasında iki tanrı yarışırken beğendiğini değil güçlü olanı tut diye bir söz varmış. Bu söz de malum o ünlü olaydan dolayı ortaya çıkmış. Hadi efsaneye geçelim. Bir gün Kral Midas yanlış zamanda yanlış yerde gezmeye çıkmış. Şansına Apollon ile Marsyas'ın müzik yarışmasına denk gelmiş. Apollon'la Marsyas Midas'ı görünce ondan kendilerine hakem olmalarını istemiş. Midas da ne yapsın kabul etmiş artık. Yarışmanın sonunda Apollon'un 9 esin perisi ve dağın tanrısı Timolos Apollon'u birinci olarak duyurmuş. Ama Midas buna karşı çıkmış ve bunun yanlı, taraflı olduğunu söylemiş. Bunun üzerine Apollon da sen ne anlarsın müzikten diyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına çevirmiş. Midas bunun üzerine bir şapka takarak eşek kulaklarını halktan hatta herkesten gizlemeye çalışmış. Ama saç kesim günü gelince Midas'ın berberi Midas'ın eşek kulaklarını görmüş. Midas hemen berberi tehdit etmiş. Berber de ne yapsın can korkusundan kabul etmiş. Fakat gece olduğunda berberin gözüne uyku girmemiş. Aklı fikri Midas'ın eşek kulaklarındaymış. Adam içini dökebilmek için kentin dışına kırlara doğru çıkmış. Ve bir çukura Midas'ın kulakları, eşek kulakları diye bağırmış. Eve dönen berber rahatlamasına ama bağırdığı o çukurdan dolayı başına iş almış. Çünkü berber gittikten bir süre sonra o çukurda büyüyen kamışlar rüzgarda sallandıkça sürekli Midas'ın kulakları, eşek kulakları diye ses çıkarmaya başlamışlar. Bunun üzerine halk isyan etmiş. Midas'ın meydana çıkıp kulaklarını göstermesini istemişler. Midas da mecbur halkın karşısına çıkmış. Alnında dökülen soğuk terlerle birlikte şapkasını çıkartmış. İlk önce derin bir sessizlik, sonrasında ise bir alkış tufanı kopmuş. Halk hep birazdan yaşasın kral, Kibele seni korusun diye bağırmış. Midas anlamamış tabii. Halkın eşek kulaklarını beğendiğini düşünmüş. Ama eli eşek kulaklarına gittiğinde kulaklarının eski haline döndüğünü görmüş. Şimdi gelelim olayın aslına. Yapılan bilimsel araştırmalara göre Midas aslında anne karnında bir hastalığa yakalanıyor. Ve bu yüzden de kulakları asimetrik bir şekilde doğuyor. Asimetrik kulak yapısı normalde çok nadir görülen bir hastalık. Bu da Midas'ı denk bulmuş. Önden veya arkadan bakıldığında bir kulak diğer kulaktan daha uzun veya kısa gözüküyormuş. Çirkin bir görünüm oluşturan bu durum Midas'ın kafatasında da belirgin izler bırakmış. Bu bilimsel detayı da eklediğimize göre tarihi yapılar hakkında konuşmaya devam edebiliriz. Temelleri dediğim gibi Frigyalılar atmış. Yerleşim ve savunma amaçlı olarak da Helenistik Roma ve Bizans dönemindekiler de güncellemişler. Kırkgöz kayalıklarına gelirseniz orada bir insan silüeti var. İnsan yüzünü görenler aşağıda yorumlara yazsın. Bu arada bu yapıların bu kadar rahat oyulabilmesinin nedeni ise yumuşak tüf kayalarından dolayı. Bizim inşaat etme tekniğimizden dediğim gibi farklı. Yukarıdan aşağıya doğru oyularak çok katlı bir yapıda inşa edilmiş. Odalar ve katlar arasındaki geçişler kaya merdivenlerle sağlanmış. İçinde Helenistik döneme ait 2 odalı anıtsal kaya mezarı da mevcut. Midas anıtına dönecek olursak en görkemli yapılardan biri olarak sayılıyor. Zaten o dönemde Frigya bolluk ve bereket dönemindeydi. Adamlar döktürmüşler. Anıt 17 metre yüksekliğinde, 16,5 metre genişliğinde tek bir kaya yapısına oyulmuş. Sanılanın aksine mezar değil, burası bir tür tapınak olarak kullanılmış. Frigya uygarlığının en çok taptığı tanrıçası Kibele ya da diğer ismiyle Mater ki Anadolu Artemisi olarak da biliniyor, için yapılmış açık hava tapınağı bu. Anıtın merkezindeki kapı şeklindeki niş
dini törenler sırasında Tanrıçanın heykelinin konulduğu kutsal bölge olarak biliniyor. Anıtın üzerinde henüz tam anlamı çözülememiş olsa da eski Frikçe 3 tane yazıt bulunmakta. Sol üstteki yazıtta geçen Miday kelimesinden ötürü Mida sanatı ve üzerinde bulunan yoğun yazılardan dolayı da anıta Yazılı Kaya denilmiş. Burayı keşfedense 19. yüzyılın başlarında İngiliz olan William Martin Leake olmuş. Kendisi burayı keşfettikten sonra hemen bilim dünyasına tanıtmış. Ne yazık ki topraklarımızda bulunan tarihi yapıları ilk keşfeden yine yabancılar olmuş. Patika'dan ilerlerken Midas anıtına benzeyen ama bitmediği apaçık olan bir yapıyla karşılaşıyoruz. Burası bitmemiş anıt. Bazıları buraya Küçük Yazılı Kaya da diyor. Ama bitmemiş anıt demek daha doğru bence. Ben ne kadar gezmemiş olsam da bir başka yerde bir tane daha Küçük Yazılı Kaya daha var çünkü. Karıştırmamak için buraya bitmemiş anıt dense daha iyi olur. Önünde kaya merdiven gibi bir çukurluk var. Burası basamaklı sarnıçların girişi. Açıkçası içeri girilmesi gerekiyor muydu bilmiyorum. Giriliyorsa bile hava şartları uygun olmadığı için bu riski göze almadım. Bu bitmemiş anıtın diğerlerinden farkı ise diğer anıtlar güneşi selamlamak için doğuya bakarken bunun batıya bakıyor olmasıydı. Belki de birisi hata yaptı ve biz de bu hatayı "Aa ne güzel yapmışlar" diye inceliyoruz. Bitmemiş anıtın yarım olduğunu ise mimari elemanlarının orantısızlığı ve altyapının işlenmeden bırakılmış olmasından anlıyoruz. Anıtın bitmemesinin nedenleri arasında Friklere yapılan Kimer saldırıları ve ekonomik sıkıntılar olduğu da düşünülmekte. Hemen ilerliyoruz. Tepeye çıkıyoruz merdivenlerden. Buraya kesinlikle yağmurlu havalarda ya da kışın gelmeyin. İlkbaharda Mayıs'ın sonları ideal. Biz Mayıs'ın başına gittik ve hava bulutluydu. Bulutların yerini yağmur aldı ve hızla kara döndü. Dolayısıyla burası benim için tekinsiz bir hal aldı. En kötüsü kafileden kopmuştum ve bir başıma gezdim buraları. Adrenalin dolu bir deneyimdi ama siz risk almayın. Konumuza dönecek olursak. Merdivenlerden çıktığınız yerde Midas'ın tahtı var. Ama ondan önce Midas şehrinden bahsetmek istiyorum. Burası Platon'un en tepe noktası. Burayı Frikler hem savunma amaçlı hem de dini ritüeller için kullanmış. Biliyorsunuz onların ana tanrıçaları var. Matar, bereket tanrıçası olarak geçiyor. Kıştan sonra etraf yani doğa canlanmaya başlanınca Matar için kurban kesiyorlar. Daha sonraları Helenistik ve Roma dönemlerinde bu inanç evriliyor. Ve Matar ve sevgilisi Attis bu zamanla buluştuklarından dolayı da doğanın canlandığını düşünüyorlar. O dönemin insanlara da bu çetin kıştan onları kurtaran ana tanrıçaya teşekkür etmek amacıyla sunakta koç veya boğa kurban ediyorlar. Hatta koç ve boğa aynı anda kesilirse bu hem ana tanrıçaya hem de Attis adına kesilmiş oluyor. Ama sadece boğa kurban ediyorlarsa bu Matar adına kesilmiş oluyor. Yani bahsettiğim Midas tahtı olarak anılan ama sunak olan bu yerlerde Frikler tanrıçalarına kurban vermek amaçlı kullanıyorlardı. Yukarı çıkarken bir yerden inen merdivenleri görüyorsunuz. Buradan inilerek görülen su sarnıçlarının devasa su depoları da şu an bulunduğumuz bu zirvede yer alıyor. Güneybatı terasında yer alan sarnıçların şehir kuşatma altındayken şehrin su ihtiyacını karşılayan mühendislik harikaları olarak biliniyor. Gezi bittikten sonra Tutkun Kafe'ye geçiyoruz. Burada da dizilmiş eski eşyalar gözümüze çarpıyor. Örneğin eski ütü benim en çok ilgimi çeken eşyalardan biriydi. Eskiden insanlar bu ütülerin içine kızgın kömür koyup eşyalarını ütülerlermiş. Yani kısaca bulunduğunuz bu kafede şu anki günümüzde kullandığımız eşyaların atasını bulabilirsiniz. Unutmadan eğer gezme imkanınız yoksa midasvadisi.com adlı sitede burayı gezebilirsiniz. Hem sizin için bilgi de veriyor. Ayrıca yapay zekayla da Yazılı Kaya'nın eskiden görünüşünü nasıldı gösteren çizimler ve videolar var.
incelemenizi tavsiye ederim. Açıklamalarda da kullandığım kaynakları koyacağım. Benim videom buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.